Şems Tebrizi Hazretleri vardır. Hazreti Mevlana'nın üstadıdır. Tasavvuf ehli. Bu mübareğin başından bir olay geçiyor. 3 tane ateist Mevlana Hazretlerine geliyorlar. Diyorlar ki sana bazı suallerimiz var. Bu suallere cevap istiyoruz. Nedir sualiniz? Bana sormayın diyor suallerinizi. Kaç tane sual? 3 tane sual. Bir derviş var diyor, siz ona gidin. Ben şu anda müsait değilim diyor Hazreti Mevlana. Derviş dediği üstadına yolluyor. Şems Tebrizi Hazretleri o anda ne yapıyor? Bir dergah inşasında, dergah inşa ediyorlar. Tuğla diziyor dergahta. Ateistler geliyor, diyorlar ki Tebrizi Şems'i ararız. Talebeler diyor ki budur bizim üstadımız. Diyor ki buyurun, nedir mesele? 3 tane sualimiz var. Bize cevap verir misin? Sen yerleri ve gökleri yaratan bir zatın olduğunu iddia ediyorsun. 3 tane sualimiz var. Bu suallere cevap ver bakalım diyorlar ateistler. Tebrizi Şems diyor ki cevap veririm ancak 3'ünü peşi peşine sormanız kaydıyla. Bu işi daha zorlaştırmak demektir. Ateistler şaşırıyor. Ve şöyle diyorlar. Allah vardır diyorsun ama bize onu gösteremiyorsun. Gösteremediğin şey nasıl var olsun? Soru 1. Diyorsun ki şeytan ateşten yaratılmıştır. Cehennem de ateşten yaratılmıştır. Ateş, ateşi nasıl yaksın? Bu mantıksızdır. Dolayısıyla davanız batıldır. Soru 2. Soru 3. İnsanları devamlı olarak sınırlamaya çalışıyorsunuz. Ve devamlı olarak bir mahkemeden bahsediyorsunuz. Hesap vereceklerini, bir yere gideceklerini ve yaptıkları her şeyden suale çekileceklerini söylüyorsunuz. Ve insanları böyle korkutuyorsunuz. Neden insanları bu mahkemeyle korkutuyorsunuz? Bırakın insanlar serbest yaşasın. Diyor, bu da soru 3 diyor. Tebrizi Şems Hazretleri bu 3 soruyu aldıktan hemen sonra tuğlalardan bir tanesini alıyor, soruyu son adamın kafasına sallıyor. Tuğla adamın kafasına gelir gelmez adam bayılıyor. Hemen diğer 2 tanesi adamı alıyor, hastaneye artık revir midir nedir o anda bilmiyorum, oraya götürüyorlar. Şifaya kavuştuktan hemen sonra ne yapıyorlar? Gidiyorlar kadıya. Kadı efendi bu adamdan şikayetçiyiz. Canımıza kastetti. Biz ona 3 tane makul soru sorduk. Felsefeciyiz, ateistiz. 3 tane cevaplamasını istediğimiz soru sorduk. Bize cevabımızı vermedi. Kadı efendi Tebrizi Şems'e dönüyor. Ey derviş! Sen niye bu adamları öldürmek istedin? Tebrizi Şems diyor ki benim öldürme kastım yok. Allah katında insan öldürenden daha büyük günahkar yok. Kadı efendi onlar bana 3 tane sual sordu. Ben yaptığım bir hamleyle 3 tane suallerine cevap verdim. Ya bu nasıl cevap diyor. Bir açıkla bakayım diyor. Efendim onlar bana dediler ki Allah'ın var olduğunu söylüyorsun ama onu bize gösteremiyorsun. Gösteremediğin şey nasıl var olsun? Şimdi ben bu arkadaşa söylüyorum. Başın ağrıyor mu kardeşim? Başında acı var mı? Acı var mı acı? Ateist diyor ki var. Göster bakayım. Göster acıyı. Bir şeyi gösterememen demek onun olmadığı anlamına gelmiyor ki. Acın var ama gösteremiyorsun. Suallerin cevabı bu efendim diyor. Bu kardeşler bana sordu. Bu ateistler bana sordular. Dediler ki şeytan da ateştendir. Cehennem de ateştendir. Ateş, ateşi nasıl yaksın? Şimdi neden yaratıldık biz? Topraktan yaratıldık. Kerpiç nereden? Topraktan. Toprak toprağa nasıl azap edebiliyor? Nasıl acı verebiliyor? İşte Allah da cehennemde şeytanı ateşle yakacaktır. Ve acı verecektir. Çünkü ateş var, ateş var. Bir yanardağdaki ateşle evimizdeki sobadaki ateş bir midir kardeşler? Bir değildir. Yanardağdaki ateş sobadaki ateşi yakar. Derecesi çok daha üstündür. Tebrizi Şems diyor ki bu da 2. sualimdir. 2. suallerine verdiğim cevabımdır. Yine bana dediler ki niye insanları mahkemeyle korkutuyorsun? Niye insanları hesap gününden sakındırıyorsun, korkutuyorsun? Bırak insanlar istediği gibi yapsın. Bana hem bunu söylüyorlar hem de beni geldiler mahkemeye şikayet ettiler diyor. Niye beni mahkemeye şikayet ettiler? Bıraksaydılar beni kendi halime. Ben onların cevabını verdim. Kötülük yapmadım ki diyor. Ateistler şehadet getiriyor ve iman ediyor kardeşler. Bu iş böyledir. Görmediğin bir şey yok dersen kendini inkar etmiş olursun. Kendini inkar etmiş olursun. Böyle iş olmaz. Sen biliyorsun ki sen annenin ve babanın sperm ve yumurtalarından birleşmekle geldin. Bunlar birleşti ve sen dünyaya geldin. Sen bunu ilmi olarak biliyorsun. Bütün bilim bunu ispatlamıştır. Şimdi ben sana soruyorum. Gördün mü? Sen kendini sperm halinde gördün mü? Görmedin. O zaman sen yoksun. Ben seni inkar ediyorum.
Sen yoksun. Böyle iş olur mu? Yıllar önce Fatih'te sohbet yapıyorum. Ne anlattığımı hatırlamıyorum. Belki 10-15 sene olmuştur. Sohbetin bir yerinde geldik. Sohbetimiz bitti. Oradaki kardeşlerden bir tanesi bir soru sordu. Dedi ki hocam çok güzel anlattın. Allah razı olsun ama dedi. Onu bunu bırak da dedi. Allah var mı hakikaten? Şunu bir anlat dedi ya. Kardeşler çok üzüldüm. Bak bu soruyu aldığım anda çok üzüldüm. Fatih gibi bir yerde, Fatih ceddimizin merkezidir. Fatih Sultan Mehmet Han, Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam'ın methettiği adam nerede şu anda? Fatih'tedir. Fatih'in torunu diyor ki Allah var mı ya merak ediyorum diyor. Fatih'in torunu bu adam. Ceddinden haberi yok. Orada bu soruyu aldığım anda moralim acayip bozuldu. Dedim ki kardeşim bak dedim gömleğin çok güzel. Güzel bir gömlek giymişsin. Hafta sonu dedim bana ver biraz hava atayım onu. Latife yaptım. Ve sonra şöyle dedim. Ben sana desem ki bu gömleği sen aldığın yere gittin para verdin aldın ya sen bu gömleği. Bu gömleği aldığın o tekstilciler yapmadı. Sen yanlış biliyorsun. Bu gömlek bir kumaş halindeydi. Bir makas kendi kendine geldi, bu gömleği en ince yerlerinden kesti. Sonra bu gömlek bir rüzgarla beraber makinenin altına girdi. Makina kendi kendine bu gömleği dikmeye başladı, dikti. Sonra düğmeler kendi kendine gömleğin önüne iliklenmeye başladı. Ondan sonra bir karton geldi, gömleğin katlanmasıyla beraber gömlek dik ve düzgün dursun diye gömleğin içine girdi. İğneler kolları kapladı, sonra gömlek kendi kendine bir poşetin içine girdi. Senin gidip aldığın dükkana o gömlek birilerinin yapmasıyla gelmedi, kendi kendine oldu kardeşim dedim. Ben sana bunu desem, sen bana ne dersin dedim. Mümkün değil hocam dedi. Hiçbir gömlek kendi kendine olmaz. Muhakkak bunu bir yapan vardır. Peki gömleği yapmak mı daha zor? Güneşi yapmak mı daha zor? Yapın bir güneşte görelim. Allah diyor ki ben yaptım. Hadi sen de bir güneş yap görelim. Gömlek yapmış. Gömlek ne ki? Yağmuru yap da görelim. Bir ağacı yap. Bir ağaç. Ve canlandır onu. Görelim. Bir sümüklü böcek yap. Salyangoz. Ruh ver de görelim. Yapamazsın ey insan. Sen acizsin. Tuvalete giden bir adamsın. Tuvalete giden bir adam ruh veremez. Kendi ruha ihtiyacı olan bir adam başkasına ruh veremez. Senden ilah olmaz. Burnu akan bir adamsın. Nezle olan bir adamsın sen. Senden ilah olmaz senden. Şu halde bir gömleğin bile kendi kendine yapıldığına inanmayan sen, bu yerlerin ve göklerin, yıldızların, güneşin ve ayın, bu dünyanın, bu akarsuların, bu rüzgarın kendi kendine olduğunu mu iddia ediyorsun? Ey kardeşim dedi. Şöyle dedi, aklıma yattı hocam. Aklıma yattı. Ben o anda bu kardeşe onlarca ayet hadis de söyleyebilirdim. Ama söylemedim. Anlayabileceği ölçüde bir misal getirdim. Kendi gömleğinden bir misal getirdim. Bu kardeş dedi ki aklıma yattı. İnşallah bir istikamet bulmuştur. İnşallah düzelmiştir. Elhamdülillah. İşte kardeşler, Hazreti Ali radıyallahu anh'a nispet edilen o söz bilinçli bir sözdür. Uydurma bir söz değildir. Ne buyuruyor Ali kerramallahu veçhe? Görmediğim bir Allah'a iman etmem. Söze bak. Görmediğim Allah'a inanmam. Bu ne anlama geliyor? Hazreti Ali Allah'ı gördü mü? Haşa ve kella. Allah'ı kainatta gören tek zat Muhammed Aleyhisselam'dır. Miraç gecesi. Şekilsiz, suretsiz, hacimsiz. Allah'ı gördü mü? Gördü. Hadislerinde böyle buyuruyor. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ı Miraç gecesi gördün mü? Evet ey Cabir, Rabbimi gördüm. Onu bir nur olarak gördüm. Bu. Gördü mü? Gördü. Onun dışında hiçbir zat Allah'ı görmedi. Hal böyleyken Hazreti Ali'nin bu sözü nedir hocam? Görmediğim Allah'a inanmam. Kardeşler, Allah'ın eserlerine öyle bir yakından bakmış ki, Allah'ın sanatını öyle bir idrak etmiş ki, Allah'ı görür gibi. Ben bu sanattan, ben bu ağaçtan Allah'a iman ettim. İnanıyorum ki bunun yaratıcısı ilahtır.
ve onun yanında hiçbir güç yoktur. Hiçbir denk güç yoktur. Bu ağaç bana Allah'ın varlığını ispat ediyor der ve yaratıcıyı, sanatkarı sanatından idrak eder. Hacca giderken başımdan bir olay geçti. Onu da nakledeyim, hem kapatalım. 2007 senesi. Pasaportları almışız. Uçağa girmek için sıra bekliyoruz. Orada bir koltuk buldum, oturdum. Baktım karşı taraftan bir tane adam geliyor. Takım elbiseli, sinek kaydı, yabancı olduğuna kanaat getirdiğim bir adam. Türk değil. Elinde bir bond çantası var. Adam direkt bana bakıyor ve bana doğru geliyor. Bir sürü boş koltuk var. Geldi benim yanımda oturdu. Söze başladı. Anladım ki bir şeyler soracak. O kadar boş yer varken benim yanıma geliyorsa bir şeyler soracak, anladım. Dedi ki, bu beyazlar ne bu? Bu kadar beyaz insan var burada. Hacca giderken biz ne giyeriz? Bütün elbiselerimizi çıkartırız. Ve bir kefen gibi 2 parça ihram giyeriz. Üstümüze bembeyaz halde uçağa bineriz. O da insanları görünce öyle beyaz beyaz şaşırmış. Bana sordu. Dedim ki sen nereden geliyorsun? Türkçesi iyiydi. İngiliz vatandaşı, İngiliz. İngiltere'de bir teknoloji şirketindeyim. Ayda 1-2 defa buraya gelirim ve şirketlerimizi denetleriz. Bize bağlı olan şirketleri denetleriz dedi. Ama dedi böyle bir sahneyle ilk defa karşılaşıyorum. Bu insanlar nedir? Ne yapıyor bu insanlar? Ben de onu anlatmaya çalıştım. Biz Müslümanız. Bizim görevlerimizden bir tanesi nedir? Hayatımızda bir kez dahi olsa Kabe'ye gitmek zorundayız. Allah'ın evini tavaf etmek zorundayız. Orada Arafat'a çıkmak ve dua etmek zorundayız. Hayatımızda en az bir kere bu vazifeyi yapmamız lazım. İslam'ın 5 şartından bir tanesi dedi. Dedi ki, bu bir seyahat için mi? Keyif için mi gidiyorsunuz yoksa bu inandığınız Allah'ın emri mi? Adam dedi ki ben ateistim, ben inanmıyorum. Ama siz bunu keyif için mi yapıyorsunuz bu seyahati? Yoksa inandığınız ilahın emri mi? Dedim ki bu Allah'ın emridir. Bunu bize emretmesinin sebebi kendimizi geliştirmemiz, ahlaki olarak olgunlaşmamız ve bizi cennete hazırlaması için. Dünyadan sonraki bir yaşam var. Cennet ve cehennem. 2 seçenekten bir tanesi için onun dediklerini yapmamız lazım. Dediklerinden bir tanesi olan bu haccı yaparsak bizi cennete koyacak inşallah dedim. Sonra bana şöyle dedi. Benim planım şuydu. Birkaç tane mesele aktaracağım. Aklına 1-2 soru işareti bırakabilirsem araştırmaya gitsin. Araştırırsa inşallah doğruyu bulur. Planım buydu. Ama ben bu sözü söylediğim zaman o başladı alay etmeye. Şöyle dedi. Gerçekten ölümden sonra dirilme olduğuna, başka bir alem olduğuna inanıyor musun? Gerçekten inanıyor musun? Orada ben Hazreti Ali'nin sözünü söyledim. Dedim ki, eğer öldükten sonra başka bir alem yoksa ben bu yaptığın ibadetlerle hiçbir şey kaybetmem. Tam aksine ahlaki olarak beni olgunlaştırıyor. Daha güzel bir insan oluyorum, daha temiz bir insan oluyorum. Ama ya öldükten sonra bir alem daha varsa sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Nereye kaçacaksın? Dedim. Bunu deyince ben inanmıyorum dedi. Bana mantıklı gelmiyor dedi. Bu olay başka bir yaşamın olduğu bana makul gelmiyor, mantıklı gelmiyor dedi. Dedim ki, kardeşim, senin mantığına oturtmak zorunda mı ilah, yaratıcı? Seni yaratan bu olayı senin mantığına oturtmak zorunda mı? Şimdi dedim, sen nasıl inanıyorsun? Sen bana onu bir anlat. Saldırmasa bana, saldırmayacağım ona. Saldırdı bana. Alay etti. Soruyu soru şeklinde alayvari bir tavır vardı. Gerçekten inanıyor musun? Gerçekten. Hem dedi ki seni samimi görüyorum dedi bana. Gerçekten inancında samimisin dedi. Ama bana söyle dedi, hakikaten inanıyor musun? Ölümden sonra bir yaşam var diye. Dedim ki inanıyorum. Şimdi dedim sen bana, senin başına ne gelecek? Sen ateist olduğunu söylüyorsun. Senin başına ne gelecek? Bana onu bir anlat dedim. Saldırı yapacağım, açık bulmam lazım. Anlatmaya başladı. Ben öldüğüm zaman beni toprağa gömecekler. Toprak benim derilerimi kemirmeye başlayacak. Kemiklerimi kemirmeye başlayacak. Ve beni yok edecek. Nötronlarım ve protonlarım toprağı besleyecek. Toprak benden aldığı bu hücrelerle güçlenecek ve yıllar sonra bir filiz olarak yerden bir ağaç olarak çıkacak. Ağacın genci filizdir.
Yerden bitecek ve yükselmeye başlayacak. Ondan sonra büyüyeceğim. Kanatlarımı açacağım. Dallarım budaklanacak ve meyve vermeye başlayacağım. Aşıklar benim altıma gelecekler, oturacaklar, sarılacaklar, öpüşecekler. Ben de onlara meyvelerinden vereceğim. Aynen böyle anlattı. Dinledim. Dedim dur. Bu mu dedim senin baş. Evet dedi bu. Kıyamete kadar, sonsuzluğa kadar. Kıyamet demedi. Sonsuzluğa kadar. Ona göre dünyanın sonu yok. Sonsuzluğa kadar insanlara meyve vereceğim ve gölgemde gölgelenecekler dedi. Dur dedim. Sen yanlış biliyorsun. Müsaade et dedim, ben senin başına ne gelecek ben anlatayım. Anlat dedi. Sen dedim toprak seninle beslendiği zaman, toprak senin hücrelerini yedikten sonra kuvvetlendiği zaman bir filiz olarak çıkacaksın. Bir ağaç olarak yükselmeye başlayacaksın ve yükseleceksin. Ara ara keçiler gelecekler, senin yapraklarından yiyecekler. Filiz olarak keçilerin boyu yetiştiği zaman yaprak yerler boyu yetiştiği durumda. Senin yapraklarını yiyecekler. Sonra büyüyeceksin. 60'lık 70'lik kokonalar gelecekler. İhtiyar kadınlar, ellerinde fino köpekleri gelecekler. Köpeklerin bevletme ihtiyacını senin üzerinde giderecekler. Burada diğer kelimeyi kullandım, burada kullanamıyorum. Köpekler gelecekler, senin üstüne bevletecekler dedim. Bitmedi dedim, dur. O anda ne yapıyor bu? Saatine bakıyor, üstünü kaşıyor, anlatmaya devam ediyorum. Sonra senin ağaç olarak çıktığın yerden bir yol geçmesi lazım gelecek. Belediye oraya adamlarını yollayacak. Elinde testereli adamlarla, Amerikan filmlerinden çıkmış adamlar, otomatik testerelerle senin karşına gelecekler. Seni ayak bileklerinden kesecekler. Ayak bileklerinden kestiği anda sen yüzüstü yere kapaklanacaksın. Bitmedi. Dallarını, kollarını, budaklarını, kulaklarını, burnunu, her şeyini kesecekler. Ve sen bunu göreceksin. Hala ağaçsın. Ondan sonra senin derini yüzecekler. Canlı canlı. Ağaçları kullanmak istedikleri zaman önce ağacın üstündeki o kabukları keserler, biçerler. Sonra seni alacaklar ve kağıt fabrikasına götürecekler. İnce ince parçalar halinde seni kağıda dönüştürecekler. Bu kağıdın bir kısmı tuvalet kağıdı olacak, bir kısmı normal kağıt olacak. Yazılım kağıdı. Yazılım kağıdı olan kağıtları birleştirecekler, yakacaklar, üzerine bazı sıcak yazılarla yazılar yazacaklar. Seni bir kapağın içine kapatacaklar. Kalınca bir kapak, yeşil bir kapak. Üstüne de bir yazı basacaklar. Holy Kur'an. Kutsal Kur'an. İşte senin başına gelecek olan şey budur dedim. Adam da bana şöyle dedi. Benim ağaca gitmem lazım dedi. Uçağa yetişeceğim. Tanıştığıma memnun oldum dedi ama bunları samimi olarak söylemedi. Tanıştığıma memnun oldum kelimesini samimi olarak söylemedi. İnşallah aklına bir iki soru işareti bırakabilmişizdir. İnşallah araştırmasına vesile oluruz. 2 tane soru işareti kalsa bir araştırsa, şu Allah'ın bozmamış kitabını bir okusa, bir karşılaştırma yapsa. Her türlü kitabı okudun, her türlü saçma sapan uyduruk romanı okudun, her türlü filmi izledin, romanı seyrettin. Bir de bizim kitabımızı oku ya. Şu Allah'ın verdiği kitabı oku. Bunu okursa gerçeği görür biiznillah. Allah-u Teala dünyadaki bütün ateistlere hidayet nasip etsin. Ülkemizdeki ateist vatandaşlarımıza hidayet nasip etsin. Bu gibi ilimlerden faydalanmayı, anlamayı, idrak etmeyi ve hayatlarına yön vermeyi bu kardeşlerimize nasip etsin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.